Merhaba arkadaşlarım, sizleri, Türk, Yunan, İngiliz ve hatta Rus yakın tarihinin, belirli bir dönemini, karşılaştırmalı olarak okuduğumuz, bir çalışmayı, dinlemeye ve birlikte düşünmeye davet ediyorum. Olayları, kronolojik olarak, iki ayrı devletin, iki ayrı siyasi, tarihi, lideri nezdinde verdik. Düşman olarak bilinen, iki devletin aynı tarihi süreci yaşamalarını, hem de altına karbon kağıdı koymuşçasına benzer şekilde yaşamalarını hayretle öğreneceksiniz. Bildiğiniz tarihi olayların, aslında size anlatılandan, çok farklı olmuş olabileceğine müşahede edeceksiniz. Tarihi olarak Türk ve Yunan düşmanlığından bahsedilir. Biz Atatürk ve Venizelos dönemlerinde, iki devletin aynı süreçleri neredeyse aynı şekilde yaşamalarını anlatıyoruz. Hayret verici bu benzerliklerin tesadüf olmadığını söylüyoruz. Yorum ve katkılarınızı bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Haydi başlayalım. Atatürk ve Venizelos. Gerçek. 1909'da Osmanlı'da askeri darbe oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda iktidar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne, yani finans kapitalin temsilcilerine geçti. 1910'da Yunanistan'da askeri darbe oldu. Liberal yani finansın temsilcisi Venizelos başbakan olmaya davet edildi. 1916'da Atina kraliyet başkenti iken, Venizelos Selanik'te ayrı hükümet kurdu. 1920'de İstanbul Osmanlı İmparatorluğu başkenti iken, Atatürk, Ankara'da ayrı hükümet kurdu. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de Başbakan Liberal Lloyd George'du. Yani İngiliz hükümetinde başbakanlık koltuğu finansın elindeydi. Yine aynı İngiliz kabinesinde, finansın, hem ortağı hem hasmı olan İngiliz tacını temsil eden, Lord Curzon gibi üyeler de vardı. 1919'da Lloyd George ve Yunan Başbakan Venizelos birlikte İzmir'e Yunan askeri birliklerini çıkarmaya karar verdiler. Amaçları Osmanlı ülkesini finansın amaçlarına uygun olarak dizayn etmekti. Yunan askeri gücü politik amaçlar için kullanılacak bir zinde güçtü. Yunanistan'ın da kendine göre büyük hayalleri vardı. Bu noktada Osmanlı padişahı ve İngiliz tacı Mustafa Kemal'i geniş yetkiler ile Anadolu'ya gönderdi. Mustafa Kemal bu noktada Osmanlı Devleti ve İngiliz tacının adamı pozisyonundaydı. Zaten Mustafa Kemal de padişah ve halifenin emrinde, onun için çalıştığını söylüyordu. Bakınız Erzurum ve Sivas kongreleri. Dünya Savaşı bittiğinde, İngiliz İmparatorluğu kazandığı bir savaş sonrasında, İngiliz tacının güçsüzleştiğini görüyor. Para babalarının, finansın çok güçlendiği ve Amerikan Cumhuriyeti'nin dünyanın yeni gücü olarak ortaya çıkmakta olduğunu izliyordu. Reaksiyon vermeye başladı. İngiliz İmparatorluğu, Osmanlı özelinde, finansa karşı çıkmak için Osmanlı Hanedanı ile ittifak yaptı. Osmanlı Hanedanı da, İngiliz tacıyla yakınlaşmaktan başka bir çıkış yolu bulamıyor gibiydi. Taç Hanedanı'nın Mustafa Kemal hamlesini destekledi. Ancak bununla yetinmedi. Sonuçta Mustafa Kemal, finansın örgütü İTC'nin ikinci halkasında yer almış bir generaldi. Mustafa Kemal'in savaştan sonra İstanbul'da yaptığı görüşmeler sonucu Samsun'a gönderilmesine rağmen, İngiliz tacı, denizin diğer tarafında bir hamle daha yaptı. 1920 yılına gelindiğinde İngiliz tacı, Atina'da finansın adamı Venizelos'u devirmeyi başardı. 1920 yılında artık Yunanistan'da anti-finansçı Kral Konstantinos ve hükümeti vardı. Bu olay finansın güçlü adamı Lloyd George için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Lloyd George'un artık Yunan ordusunu desteklemesi düşünülemezdi. Taraflar dramatik olarak değişti. Finans ve Mustafa Kemal hareketi birbirine yaklaştı. Finans ilk hamleyi, finansın adamı Lenin'in SSCB'si üzerinden yaptı. Ankara, Moskova'nın desteğini kazandı. SSCB Ankara hükümetini tanıdı. Diplomatik destek yanında, silah ve mühimmat desteği verdi. Hindistan Müslümanları tarafından toplanan para ve altınlar, dünya bankalar sistemi üzerinden Ankara'ya ulaştı. Finansın diğer ülkesi, Fransa Ankara hükümeti ile anlaşma yaparak Ankara'yı rahatlattı. Bu sayede Ankara hükümeti tüm askeri gücünü Batı cephesine verdi. Bakınız, 1921 Ankara Antlaşması. Bu bağlamda, Osmanlı Hanedanı, finansın tarafına geçmiş olan, Mustafa Kemal'i önce azil etti. Sonra yakalama kararı aldı. Gıyabında idam cezasına çarptırdı. Artık fiilen İngiliz tacının sahadaki kuvveti haline devşirilmiş olan Anadolu'daki Yunan kuvvetleri, finansın temsilcisi Mustafa Kemal hükümetini bastırmak için ileri harekete geçti. Ancak ortalık toz dumandı. Türk Devleti nüvesi, Mustafa Kemal'in liderliğinde, Ankara'da ortaya çıkmıştı. Mustafa Kemal'e kendi politikasını benimsetmek, diplomatik baskı yapmak isteyen her aktör, Anadolu'daki Yunan kuvvetlerini kullanabileceğini düşündü. Yunan birlikleri baştan beri vekil savaşçılar durumundaydı. Ancak şimdi onları kullanmak isteyen aktör çok ama fiili destek yoktu. 1. Dünya Savaşı'nı kazanmış finansın gücünü yanına alan Mustafa Kemal ve Türk devlet aklı ve Türk devlet yapısı, finansın temsilcisi durumuna düşmüş olsa da, Batı Anadolu kentlerini Yunan işgalinden temizlemeyi başardı. İngiliz tacı Yunan ordusunun ileri harekatını desteklemek için çok istekli olmadı. Çünkü Yunanistan'da dengeler her an değişebilirdi. Finansın adamı Venizelos Yunanistan'da hala güçlüydü. İngiliz Başbakanı Lloyd George da Yunan ordusunu desteklemedi. Zira artık Lloyd George'un sahipleri, Mustafa Kemal'i kendi amaçları için gayet kullanışlı buluyordu.
Mustafa Kemal ve Lloyd George arasında artık zimni bir anlaşma vardı. Savaş sonunda İstanbul ve Boğazlar finansa kalacak. Ankara başkentli yeni bir devlet kurulacaktı. Lloyd George, Sakarya'da ve bir yıl sonra Afyon'da, Yunan ordusunun kaybetmesini izlemekle yetindi. Zimni anlaşmaya uyulmasını bekliyordu. İngiliz hükümeti içindeki İngiliz tacının adamları burada ortaya çıktı. Mustafa Kemal finansa ilk çalımını burada attı. Mustafa Kemal Osmanlı, Bizans bürokratik geleneğinden gelen bir askeri bürokrattı. Türk birlikleri Boğaz hattına yürümeye başladı. Lloyd George çok kızmış olmalı. Mustafa Kemal anlaşmaya uymuyordu. Lloyd George İngiliz birliklerine ateş emri verdi. Ancak İngiliz birlikleri başbakanın emrine uymadı. Bakınız, meşhur Çanak krizi. Bu olay İngiliz başbakanın işinin bittiği anlamına geliyordu. Nitekim tacın adamı hükümet üyesi Lord Curzon'un baskısı ile Lloyd George istifa etti. Bir devir kapanmıştı, yenisi açılıyordu. Bu tarihi süreçte, Osmanlı bürokratik oligarşisinin büyük bir manevrasını görüyoruz. Osmanlı savaşı Alman finans kapitali ile birlikte kaybetmişti. Milli mücadeleyi ise İngiliz finans kapitali ile birlikte kazanmış oldu. Kurulan yeni cumhuriyet aslında Osmanlı Devleti'nin bir çeşit devamı olacaktı. Hanedan kaybedilmiş, ancak devlet kurtulmuştu. Osmanlı oligarşisi İstanbul'da ve Türkiye'de İngiliz tacının resmi kontrolü yerine, finansın fiili kontrolünü tercih etti. Bu kontrol daha tanıdıktı ve daha gevşek olması umulurdu. Zaten, Osmanlı bürokratik eliti, finansla eskiden beri akraba sayılırdı. Kaybedenler kimdi? Osmanlı hanedanı hem Dünya Savaşı sonunda, hem milli mücadele sonunda kaybeden tarafta yer aldı. Ve hanedan iktidarı kaybetti. Tasfiye oldu. İngiliz tacı, Dünya Savaşı'nı kazandı, ancak tacın gücü azaldı. İngiliz tacı, Türk milli mücadelesinde, kaybeden tarafta yer almış gibi görünse de, Boğazlar ve İstanbul'un uluslararası serbest bölge olarak finansın eline geçmesini önledi. Bu bölgede finansa darbe vurdu. Türkiye'nin finansa tamamen teslim olmasını engelledi. 29 Ekim 1923, Atatürk Türkiye'de Cumhuriyet ilan etti. 25 Mart 1924, Yunanistan'da Cumhuriyet ilan edildi. Türkler Yunanistan'a karşı verdikleri savaşı Kurtuluş Savaşı olarak öğreniyorlar. Türklerin milli günü, 29 Ekim, hem Cumhuriyet'in ilanı, hem Yunanistan'a karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın taçlanması olarak görülüyor. Yunanlılar Türklere karşı çıkardıkları, 1820 isyanını, Yunan Kurtuluş Savaşı olarak öğreniyorlar. Yunanlılar, milli günleri 25 Mart'ı, hem Cumhuriyet ilanı, hem Türklere karşı isyan ile başlayan, Yunan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kutluyorlar. Yunanistan'ın bu yaklaşımı, Yunan tarihi gerçekleri göz önüne alındığında çok sorunlu görünüyor. Çünkü 1820'de başlayan Yunan isyanı ile 25 Mart 1924 günü Yunanistan'da Cumhuriyet'in ilanı arasında 100 yıldan fazla bir süre var. Yunan Cumhuriyeti onca sol ve seküler söylemine rağmen, Ortodoks kutsal günleri ile Yunan Cumhuriyet tarihinin önemli günlerini birbirine yapıştırmıştır. Örneğin, 25 Mart günü, hem Yunan isyanının başladığı tarih, hem Yunan Cumhuriyeti'nin ilan edildiği tarih, hem de Meryem Ana'nın, Hazreti İsa aleyhisselamın doğumu ile müjdelendiği tarih olarak kutlanmaktadır. Halbuki Yunan isyanı Şubat ayında başlamıştı. Yunan Cumhuriyeti kendini, Ortodoks dini anlayışa göre kutsamıştır. Seküler Yunan devleti milli ve dini birliği sağlama çabası içinde olmuştur. Türk Cumhuriyeti, onca seküler söylemine rağmen, milli mücadelede Ankara müftüsünden fetva alarak dini desteği kullanmaya başlamış. Cumhuriyetin ilanından sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı ile dini, genç Cumhuriyet'in kontrolüne ve yedeğine almıştır. Yunan Başbakan Venizelos ve Atatürk 1930'da iki ülke arasında askeri ve siyasi bir pakt kurdu. 29 Ekim 1930'da Venizelos Türkiye'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Yunan Başbakan Venizelos Yunan milliyetçiliğini, liberal demokrasiyi, Batı yanlısı olmayı ve cumhuriyetçiliği savunurdu. Türk Cumhurbaşkanı Atatürk, Türk milliyetçiliğini, liberal demokrasiyi, Batı yanlısı olmayı ve cumhuriyetçiliği savunurdu. Kısacası, iki liderin bilinen siyasi görüşleri, finansın ulus devlet kapitalizmi modeline uyuyordu. Tabii, Türk tarihini bildiğimiz kadarıyla Atatürk'ün farklı siyasi görüş ve modelleri izlediği, uyguladığı dönemleri de oldu. Venizelizm, Venizelos'un siyasi görüşlerini temel alan bir siyasi hareketti, 1920 ila 1970 arasında etkili olmuştur. Günümüzde, Yunanistan'da Venizelist görüşleri savunan en büyük parti, Merkezciler Birliği'dir. Kemalizm, Kemal Atatürk'ün siyasal, sosyal görüşlerini temel alan siyasi yaklaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisine dönüşmüştür, 1920 ila 1970 arasında etkili olmuş. Türkiye'de 1980 darbesi Kemalizmi, Atatürkçülük adıyla tekrar güçlendirmiştir. Türkiye'de yalnızca sol değil, 1980 döneminin anti-komünist konjonktürüne uygun olarak, sağ siyasi hareketlerde Atatürkçü olmuştur. Türk hukuk sisteminin bir gereği olarak, Türkiye'de tüm siyasi partiler tüzükleri gereği Atatürkçüdür. Gene de Atatürkçü siyaset kendini, merkez sol ve sağ olarak tanımlamaktadır.
Evet, iki ülkenin yakın tarihleri arasındaki bu büyük benzerlikler ve yakın tarihimiz hakkındaki bu benzersiz okuma bizlere tarihi olaylara yeniden bakma isteği verebilir. Teşekkürler. Kalın sağlıcakla. Sevgi ve hürmetlerimle dostlarım.